Evet, sevimli dostlar, mini mini birler, çalışkan ikiler. Şimdi şu komponentlere geçelim. Yani komponent dediğim ekranlarımıza geçelim. Login ekranıyla kayıt ekranını falan oluşturalım. Ama öncesinde benim daha fazla ilerlemeden yapmak istediğim bir şey var. Bunu yapmayı unuttuk. Onu da yapalım, hazırda bulunsun. Bu tabii ki de çok işimize yarayacak. Şimdi arkadaşım, biliyorsunuz şeyler var telefonda. Dark tema, light tema, yani gece gündüz koyu teması, açık tema. Ona göre biz de uygulamamızın renklerini değiştirelim. Şimdi React Native'in bir tane şeyi var şurada. Const color scheme, color schema yani use color schema dedim, React Native'dan import ettim. Şimdi bizim şu o anki şeyi yazdıralım. Bakalım bulabiliyor mu, bulamıyor mu? Color schema dedim. Kaydettim. Geldim abi, bakın light yazdı şu anda ona. Kaydettiğimde çalıştı. Şimdi ben buradan açıyorum telefonun menüsünü. Nerede abi? Display touch diyor. Dark tema. Tamam mı? Keşke use effect yapsaydım. Neyse, bir daha kaydedeyim şunu şöyle. Tekrardan başlasın. Pardon, uygulamaya geleceğim demek ki. Geldim. Şöyle restart yaptım. Muhtemelen okunmayacak. Onun da sebebini size söyleyeceğim. Bak, light diyor değil mi? Geliyorsunuz abi, şurada app.json var. Şurada Expo'nun altında user interface style var. Bunu otomatik yapıyorsunuz. Sonra refresh yapıyorsunuz tekrar. Bakın, dark oldu, gördünüz mü? Artık bizim buna göre renklerimizi belirlememiz lazım. Şimdi app.tsx'e geliyorum. Burada bizim accent var falan filan var. Şimdi şurada default tema yerine ben yeni bir tema seçeceğim. MD3 Light tema diyorum. Şu temanın adına da Light tema olarak değişiklik yapıyorum. Ondan sonra bak, zaten kendi geldi. Gördünüz mü? Dark tema geldi. Ama MD3 Light değil. MD3 Dark tema yapacağız ve React Native Paper'dan import edeceğiz. Bakın. Bunlar geldi. Gördüğünüz üzere. Sonrasında şunları da aynı şekilde MD3 Colors mu? MD3 Light Colors mu? MD3 tabii Light Demo.colors. Buna da MD3 Dark Demo.colors dedim. Sonra şuraya geldim. Const is dark mode dedik. Color ama darksa dark. Sonra geldim buraya temada. Is dark mode, dark tema, light tema. Şimdi şurası bakın böyle bir saçma bir şey oldu. Buna geliyorum abi, navigatörün içinde. Home kısmına. Diyorum ki şu view'da background color, şöyle açtım. Öncelikle yukarı temayı alalım. Use tema dedik paper'ın içinden. Background color'ında, pardon, tıheme nokta. Niye gelmedi? Niye gelmesi lazım? Acaba şeyden dolayı mı? Şuraya bir de navigatörü de versek mi? Tema. Acaba. E, Gelmesi lazım ya. Acaba şöyle bir şey mi? Bir saniye.
Bazen saçmalayabiliyoruz. Yok, burada olmaz. Bu bizim şey değil, zaten bir komponent değil. Pardon. Acaba ben bunu böyle yanlış mı? Zaten süslü parantezin içindeyiz. Direkt yazabilir miyim? Evet. Salaksın Fatih. Al abi, böyle oldu bu. Şimdi bizim eee loginlere dönmemiz lazım ki artık login ekranlarını görelim. Şurada Cloud Provider'ın içine geliyor bir tane. Sadece eee Await Async Storage nokta set item user null dedik. Evet, login'e geldi. Temizledik yani Async Storage'deki user'ımızı. Şimdi login screen'e geldim. Buraya yazabilirim. Const tm use tm. Artık uygulamamın istediğim yerinde temamı kullanabilirim. Bu geldi. Tamam. Burada background color yerine colors.primary deriz. Tamam mı? Bakın burada böyle, şimdi bu renkte. Aynı şekilde teksti de böyle yapıyorum. Ee, tabii böyle olmaz. Unsur facia yapalım. Evet. Şimdi başka nelerimiz var elde verdiğimiz? Surfaca text var mesela. Text light'ta böyle siyah. Burada beyaz demiş. Bizim için on surface daha iyi. On surface yani. Şimdi light modu alıyorum. Bak, surface burada farklıymış, değişmiş. Ama arka planımız değişti. Ya bunlar çözülür, bunlar halledilir. Bunlarda sorun yok. Direkt surface yazabilirim. Beyaz hangisi ise açıkta beyaz olacak. Disabled'ı kullanabilirim mesela. Disable yok muydu bunda? Bu arada bu dondu galiba. Evet, bazen böyle yapıyor. Ben bunu böyle kapat aç yapıyorum. Birkaç arkadaş demiş abi, şey yapma. Fiziksel telefonu bağla. İşte vizör gibi uygulamalar var, onlarla yap. Ama orada da söyledim. Çok uğraşmak istemiyorum. Ya belki uğraşırız, bilmiyorum. Benim zaten bir yanda Android, bir yanda da iOS. Fiziksel olarak da bakıyorum ben telefonlara. Yüklensin şu. Tamamdır. Şimdi tema işini de hallettik. Ondan sonra artık ekranlarımızı tasarlamaya başlayalım. Görüştük.